Vücudumuzdaki şişlik basit bir ödem mi yoksa lenfödem mi? Bu farkı nasıl anlarız? İnsanlar daha çok hasta olurlar. Çünkü savunma hatları kapalıdır. Savunma ordularının açığa çıkması, meydana çıkması için yollar daha bir problemleşmiştir. Lenfödem hastalarına önerilebilecek basit egzersizler var. Örneğin uçak yolculukları, kamyon yolculukları, otobüs yolculukları fark etmeksizin lenfödem hastası için bir risktir. Ama oradaki şişliği temizlemek yani 1 saatlik, yarım saatlik bir ayaklarını havaya kaldırarak çözülebilecek bir problemdir. Ciddi bir problem değildir. Kalbin gücüne güç katmak da etkilidir. Yani kalbe güç katmak. Dolayısıyla burada kullanılabilecek en gerçekçi ürünlerden birisi ginseng grupları da etkilidir. Lenf sistemi nasıl temizlenir? Lenf sisteminin temizliği ile ilgili yapılabilecek en güzel şeylerden birisi bence bir masajlardır. Ama bu masajda kullanılan yağlar ve yapılan masajın yönü hayatidir. Vücudumuzdaki şişlik basit bir ödem mi yoksa lenfödem mi? Bu farkı nasıl anlarız? Bunu merak ettiğim için bunu sormak istedim ilk başta. Bir lenfödem hastası lipödem gibi ağrılı değildir. Daha çok ağırlık ve genişleme ve daha böyle lokalize bir bölgeyi tutar. Lipödem daha geniş bir bölgeyi tutar. İkincisi, lenfödem hastası bildiğiniz aslında bir immün sistemi de zayıflamış hasta grubudur. Yani bu insanlar daha çok hasta olurlar. Çünkü savunma hatları kapalıdır. Savunma ordularının açığa çıkması, meydana çıkması için yollar daha bir problemleşmiştir. Dolayısıyla lipödem hastalarından farklı olarak lenfödem hastaları daha hastadırlar, daha halsizdirler, daha yorgundurlar. Hocam lenfödem masajı peki bu evde kendi kendimize yapabileceğimiz bir şey midir? Evet, aslında lenfödem hastalarına önerilebilecek basit egzersizler var. Örneğin ayaklarının ucuna yükselip düşmek. Bu bir lenfödem masajı olarak düşünülebilir. Lenfödem hastasına tavsiye edilecek en güzel şeylerden birisi de uzanıp ayağını kaldırmak. Kalp seviyesini yukarısına kaldırdığınız zaman da lenfödem hastasına nispeten bir destek olabilirsiniz. Ancak lenfödem hastası uzun bir dönemden sonra bu yapılan egzersizlerden hiçbir fayda görmüyor. Çünkü artık damarsal probleme dönüşmüş olduğu için bu. Ya da dolaşım tamamen mikrovasküler düzeyde biriktiği için. Yapılması gereken şeyler sıcaklaştırmak ve mikrovasküler dolaşımı artırıcı ürün gruplarını kullanmak. Nedir o ürün Burada grupları mesela? Burada mesela nitrik oksiti artırmak etkilidir. Hı hı. Burada arginini artırmak etkilidir. Burada kişinin safran kullanması etkilidir. Burada kişinin zencefil kullanması etkilidir. Yani hem ısıtmak hem de kanı sulandırmak hem de kan dolaşımına katkı sunmak etkilidir. Bir de lenfödem hastalarında kalbin gücüne güç katmak da etkilidir. Yani kalbe güç katmak. Dolayısıyla burada kullanılabilecek en gerçekçi ürünlerden birisi ginseng grupları da etkilidir. Hocam peki uçak yolculuğu lenfödemi tetikler mi? Bası giysisinden kaynaklı bir tetikleme mevzusu olabilir mi? Evet, uçak yolculukları, kamyon yolculukları, otobüs yolculukları fark etmeksizin lenfödem hastası için bir risktir. Ama oradaki şişliği temizlemek yani 1 saatlik, yarım saatlik bir ayaklarını havaya kaldırarak çözülebilecek bir problemdir. Ciddi bir problem değildir. Problemli olan kısmı artık mikrovasküler düzeydeki lenfödemleri çözmektir. Bununla ilgili yapılması gerekenler de davranışsal olarak rutinde çok sık çok uzun süre ayakta kalmamak, mikrovasküler dolaşımı destekleyici, kalbin gücüne güç katacak destekler yapmak. Tabii ki. Lenf sistemi nasıl temizlenir? Lenf akışını hızlandıran ipuçları nelerdir hocam? Lenf sistemi nasıl temizlenir? Lenf sisteminin temizliği ile ilgili yapılabilecek en güzel şeylerden birisi bence bir masajlardır. Ama bu masajda kullanılan yağlar ve yapılan masajın yönü hayatidir. Yani kanın kalbe giden yönüne doğru masaj yapılması hayati bir önem arz eder. Yani normal bir sağlıklı insanda ters yönde bir masaj yapmak büyük bir sağlık sorunu oluşturmaz. Ancak lenfödem hastasında bu ciddi bir probleme dönüşebilecek hatadır.
Diğeri ısıtıcıdır. Bu saunaların burada etkinliğini aktif bir şekilde kullandırmalıdır. Üçüncüsü bir de kişinin mineral yönden zenginleştirilmiş beslenme yani magnezyum açısından kullanımının burada faydalı olabileceğine inanılır. İyodun kullanımı neden faydalı burada? İyot da özellikle dolaşıma bir ağır metal bağlayıcılığı, temizliği açısından katkı sunar. Çünkü bir lenf ödem demek aslında bir toksin birikiminin de gereğidir. Bunu da izah ediyor. Dolayısıyla siz lenf ödemi çözdüğünüz zaman etrafa toksin de atacaksınız demektir. Dolayısıyla o toksinleri kim temizleyecek? Destekleyici ürünlere ihtiyaç var. Burada en etkilisi spirulina'yı hatırlatmak isterim. Spirulina hem iyot içerir, hem temizlik yapar, hem ağır metal şelatörü olarak kullanılır. Dolayısıyla bir lenf ödemi hastasına bunları vermek hatalı değildir. Hocam peki mastektomi sonrası kol şişmesi normal mi? Mastektomi sonrasında koltuk altındaki lenf bezlerinin alınmış olduğunu görürsünüz. Bu lenf bezlerinin kan dolaşımının, lenf dolaşımında bir durağanlık getirir. Bu da şişmelere getirir. Burada yapılması gereken şey o şişlik yaşanmadan masajlar uygulamaktır. Kolun kalbin yapamadığı yani kalbin çekim gücünün o klaviküler bölgedeki lenf damar sistemi artık inaktiftir, çalışmayacaktır. Onun yerini kim doldurabilir? Kollarınızı havaya kaldıracaksınız. Kalp seviyesinin yukarısına kaldıracaksınız. Lenfin kendisine yol bulmasına yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki soru başlığımız mezoterapi. Mezoterapi ile bölgesel zayıflama kalıcı mıdır hocam? Yani mezoterapinin bölgesel zayıflamada kullanılıyor olmasını çok gerçekçi ve mantıklı bulamam. Sebebi de şundan. İnsan biyolojisinin en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi dışarıdan verdiğimiz yabancı protein yapılarının getirebileceği risklerdir. Bu da yabancı bir proteindir ve buna karşı bir enflamasyon reaksiyonlarının gerçekleşme olasılığını düşününce mezoterapi yöntemi bir zayıflama aracı olarak kullanılması akılcı değildir. Ancak mezoterapi niçin kullanılsa iyidir? Bir dokuyu onarmak için. Çünkü etrafta ciddi anlamda bir kanlanma artışı gerçekleştirir. Yaptığı kanlanma artışı kanlanan yere can gelir. Yani kan giden yere can gelir. Dolayısıyla bir eklem bölgeleri çevresinde siz bunu yaptığınız zaman eklemler gibi beslenmeyen bir dokuyu beslemeye başlamış olursunuz. Bu da iyileştirici güce dönüşür. Ama kalkıp da bir kilo vermek için bunu kullanmak benim yaklaşıma göre çok gerekli bir davranış değil. Tabii hocam. Peki yüz mezoterapisi, gençlik aşısı dediğimiz bu şey kaç yaşına başlamalı? Yani kaç yaşında biz bunu yaptırmalıyız? Aslında ben bir yüz mezoterapisi olacak yöntemleri söylesem size daha gerçekçi olur. Tabii. Mesela bir buz ile, buzlu bir suyla sabahları yüzünü yıkamak, akşam yatmadan yüzünü yıkamak bir aslında mezoterapik etkidir. İkincisi bir insanın cildine özel bazı hazırladığı yağları sürüp o yağları yedirene kadar masaj yapması, uygulaması. Gerçi bunda önemli olan bazı detaylar var. Kaslara atrofiye uğratmamak gerekir. Kasların hareket yönünü görmek, bilmek de gerekir. Bir profesyonel destek almak, bir yüz yogasını bilen birinden destek almak iyi olacaktır ama şunu iyi biliyorum. Yani cildin en iyi ilacı bence sıcak soğuk uygulamalarıdır. Yani özellikle de buz uygulamalarının güçlü bir mezoterapik etkileri var. Bir de size İbn Sina'nın mezoterapik etkili bir formülünü paylaşayım. Tabii O da lütfen. nedir biliyor musunuz? Bildiğiniz doğru bir bal, ben bunu meşe balı, ikincisi kaya tuzu, bunu sole haline getiriyorsunuz. Sole ne demek? Tuza doyurulmuş su demektir. Yani bir bardak suya 2-3 kaşık 2-3 yemek kaşığı tuz atarsanız orada tuzun henüz kaldığını göreceksiniz. İşte o tuza doyduğu için kalır. O sudan bir çay kaşığı alıyorsunuz. Yarım çay kaşığı da bal alıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz bunu avuçlarınızın içinde. Bunu gözünüzün ve yüzünüzün, alnınızın etrafına sürüyorsunuz. Bu hem gözünüzün gücüne güç katar hem mezoterapik etki yapar. Teşekkürler hocam.